Çıtırtıya bakın. Oh oh. Çıtır çıtır. Çok lezzetli bir börek. İzlediğiniz gibi çok kolay, çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir börek. Herkese merhabalar. Bugün konseptimiz öğrenci mutfağı. Yani öğrencilerin mutfağında bulunan az malzemeyle ve az ekipmanla yapabilecekleri çok güzel bir börek tarifim var. Bir arkadaşımın oğlu var. Üniversiteyi şehir dışında okuyor. O rica etmiş. Hani öğrencilerin de evinde yapabileceği bir tarif versin diye. Yusuf'cum bu tarif sana gelsin. Tarifimiz çok kolay ve çok az malzemeli. Önce malzemeleri sayalım. Ana malzememiz yufka. 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 kaşık kabartma tozu kullanmak zorunda değilsiniz, olmasa da olur. 1 çay kaşığı ve 1 çay kaşığı tuz lazım. Bir de kızartmak için çok az yağ lazım. Sıvı yağ, tereyağı, margarin hangisi varsa istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şimdi öncelikle karıştırma kabımızın içine şöyle sütümüzü alıyorum. Sütü aldıktan sonra önce kabartma tozunu ekleyeceğim. Çünkü yumurtada kabartma tozunu karıştırmak biraz zor. Böyle topak topak kalıyor. Önce tuzu da ekleyelim bu aşamada. Tuzumuzu birer çay kaşığı tuz ve kabartma tozu. Evet, sanırım yeterince dağıldı. Şimdi bu yumurtanın biraz koyu, yapışkan bir yapısı olduğu için kabartma tozu aralarda topak topak kalıyor ve dağılmasını zorlaştırıyor. O yüzden yumurtadan önce kabartma tozunu koydum. Ama dediğim gibi koymak zorunda değilsiniz. Şimdi ben 3 yumurta koyuyorum. Nedenini söyleyeyim. Böyle böreklerde yumurta bol olunca böyle bir hafif su böreği lezzeti veriyor. Çok da güzel oluyor. Evet, şimdi harcımızı hazırladık. Harcımızı şöyle kenara alalım. Önümüze tavamızı alalım. Şimdi tavamızın dibine birazcık yağ süreceğiz. Dediğim gibi hangi yağ kullanmak istiyorsanız siz onu kullanabilirsiniz. Bende tereyağı vardı. Ben erimiş tereyağı vardı. Oda sıcaklığında kalmış bir tereyağı, bir margarin olabilir. Ya da sıvı yağ da olabilir. Tamamen tercihinize, evde olan imkanlara bağlı. Yalnız yaşayan insanlar var, bekar insanlar, mutfakla çok alakası olmayan. Ama dışarıda yemek yemekten de sıkılmış insanlar var. Bu tarif tam onlara göre. Ve inşallah bu tariflerimizin de devamı gelecek. Şimdi, şöyle benim yufkalarım büyük. Oldukça da güzel yufkalarım var. Şimdi şöyle yufkanın birini eline ikiye böldüm. Şöyle bir parçasını oraya koydum. Şimdi açıyorum. Tam ortalama değil. Şöyle kenardan. Burada az bir parça bırakıyorum. Orada daha çok bir parça bırakıyorum. Ve yufkamı tavama yayıyorum. Diğer kalan yufkayı önce şuraya bir yama yapalım da. Koymadan önce sosundan fırçayla da düzeltebilirsiniz. Şöyle kaşık yapabilirsiniz. İlk kadarıyla aman çok koymuyorum. Sonra yırttığım, parçaladığım yufkaları şöyle rastgele, hiç özenmeden birkaç parça koyduktan sonra harcımızı tekrar koyuyoruz. Yapacağınız kişi sayısına göre yufka sayısını artırabilirsiniz. Şimdi benim yufkalarım büyük yufka olduğu için bana bu tepsi için 2 tane yufka yeterli. Ama normal markette satılan yufkalar biraz daha küçük olduğu için onlardan 3 tanesi bu boyuttaki bir tepsiye idare eder. Şimdi diğer ikinci yufkamı da parçalıyorum. Yapması da çok kolay, keyifli. Hakikaten böyle stres atıyorsunuz. Ya yufkalar da bakın 2 günlük yufka olduğu halde o kadar güzel yufkalar ki maşallah. Burada buldum bunları çok şükür. Tekrardan harcımızı bol bol döküyoruz. Şimdi iç malzemeye geldi. İç malzemeye öğrenci evinde ne varsa onu koyun. Beyaz peynir varsa beyaz peynir koyun. Kaşar varsa kaşar koyun.
ne bileyim sosis koyun, salam sucuk koyun, böyle hepsini böyle karıştırın evde olan şeyleri. Ben bugün kaşar kullanacağım. O kullanacağım ben. Sizler ne kadar isterseniz o kadar kullanın. Evet, şimdi hazırladığım kaşarı, rendelediğim kaşarı içine döküyorum. Dediğim gibi ama siz evde ne varsa onu koyabilirsiniz. Böyle sosis, salam ekleyebilirsiniz. Böyle hafif bir pizza tadı verir. Hem de bakarsınız içimizden gizli şefler çıkar. Evet, şimdi kalan yufkayı da yine aynı şekilde parçalayarak böyle çok rastgele, dağınık bir şekilde ama aynı yere çok üst üste getirmeden biraz eşitleyerek tekrar döküyorum. Şimdi kalan parçaları içeri katlayacağız. Sos sizin gözünüze şu anda çok geliyor olabilir. Ama bu böreği eğer şöyle hazırladıktan sonra bir en az 15 dakika, daha güzel yarım saat falan bekletirseniz bu yufka böreği çok güzel o sosu çekecek. Bu sulu sulu sos kıvamı gidecek. Şimdi kenarlardan topladığım yufkanın parçalarını şöyle böreğimin üzerine kapatacak şekilde. Şimdi bunu ben dinlenmeye bırakıyorum. Benim vaktim var. En az bir saat dinlendirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi sizler de vaktiniz olduğu kadar bunu dinlendirin ki daha lezzetli olsun. Daha sonra önce altını, sonra da çevirip diğer tarafını ocak üstünde pişireceğiz. Ocağın en büyük gözünde, en kısık ayarında ağzına şöyle bir uygun kapak kapatarak pişirdim. Ne zamana kadar pişiriyorum kontrol ediyorum. Altı yeterince kızarınca şöyle bir tabağa, tavanın üzerine koyuyorum. Daha sonra beraberce bunu çeviriyorum. Bakın mis gibi. Şimdi tekrar birazcık yağ koyacağım tavaya. Çok az bir yağ. Tabağımdan sıyırarak güzelce böreğimi tekrardan tavaya alıyorum. Şimdi bu sadece öğrenci evi böreği değil, çok güzel bir kahvaltılık, çay servislerinin yanında güzel bir lezzet, ani bir misafir geldiğinde hızlıca yapabileceğiniz güzel bir alternatif. Şimdi bu yüzünü de iyice yine kısık ateşe alıyorum. Tekrar tavayı, kapağını kapatıyorum ki içindeki sıcağıyla içi de iyice pişsin. Bir 5-10 dakikada böyle pişince böreğimiz hazır olacak. Afiyet olsun. Böyle güzelce kabarmış. Altında kontrol ediyorum. Evet, ocağımızı kapatıyorum. Yine az önceki gibi tabağı üstüne kapatarak bunu güzelce bir ters çeviriyorum. Bakar mısınız? Harika bir börek oldu. Şimdi böreğimizin biraz soğumasını beklemek lazım ama benim o kadar da vaktim olmadığı için hemen böreği dilimleyeceğim. İçini göstereyim. Çıtırtıya bakın. Oh oh. Çıtır çıtır. Çok lezzetli bir börek. İzlediğiniz gibi çok kolay, çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir börek. Şöyle içinde size güzelce göstereyim. Kaşarlar erimiş, kat kat oluşmuş bir börek. Dediğim gibi en önemli bunun püf noktası hazırladıktan sonra ocağa koymadan vaktiniz olduğu kadar bekletin. Yarım saat, 15 dakika, en güzeli bir saat. Ondan sonra da pişirin, afiyetle yiyin.